Define işareti çözmek, ciddi bir sanattır. Her kişinin yapabileceği iş değildir. Bu, eğitimden çok kişinin kimyasında olması gerekir. Her ne şekilde olursa olsun, işaret çözümü yapan definecilerin çok aceleci davrandıklarını görüyoruz. Öncelikle, define işaretinin yanına geldiğinizde hiç acele etmeyin. Önce oturup soluklanın. Hem soluklanın, hem de 100 ila 200 metrelik çevreyi sürekli gözlerinizle tarayın. İşaretin 360 derece çevresini hafızanıza kaydedin. Yeterince dinlendiğinizi düşünüyorsanız, artık işe başlama zamanı geldi demektir. İşaretli kayada, ilk bakmanız gereken yer, işaretlerin bizzat kendisi olmalıdır. Sonra kayanın yüzey alanıdır, sonrasında yön veren olgulardır. Şunu unutmayın, işareti elleriyle okşamayan defineci, bu işi hala tam olarak bilmiyor demektir. İşaret çözümünde işaret okşanmalı, kabartma ya da oyma neyse okşayarak farklılıklar aramalıdır. Çünkü birçok işaret şifreleri tasarımın içinde saklıdır. Buna bakarak değil okşayarak anlarsınız. Bu şekilde yönler belirleyin. Belirlediğiniz yönlere doğru, kayanın bitişinden başlayıp 200 metre uzağına kadar gitmelisiniz. Kısacası, işaretin olduğu kayanın 200 metre çevresi tam olarak tanınmalıdır. Bu gezintiden sonra, tekrar işaretin yanına gelip, coğrafya ve işaret arasında bağlar kurmaya çalışın. Emin olun işaretin yanına ilk geldiğinizden biraz daha farklı olacaktır. Sonuç alamadıysanız evinize gidin. 2 ila 3 gün sonra tekrar gelin. Aynı şekilde, coğrafi tarama yaptıktan sonra işaretin yanına tekrar gelin. Ve artık her şeyin çok farklı olduğunu anlayacaksınız. Artık kafanızda belirli yerler çoktan oluşmuştur. Şimdi elinizdeki cihazlarla boş gezintiler değil, nokta atışları yapacak durumdasınız. Bakın, işaretin yanına belirli aralıklarla gelirseniz, her geldiğinizde, bir öncekinden daha fazla anlam çıkardığınızı, fark edeceksiniz. Bu da şu demektir, işaret çözerken kesinlikle acele etmiyoruz. İşaretin bulunduğu coğrafyayı gezip tekrar işaretin yanına geliyoruz. Bunu ne kadar çok yaparsanız, yer tespitinde o kadar doğru kararlar verirsiniz. Coğrafi gezintiyi, çok yapmamızdaki amaç, ilk gezintide size doğal gelen kayalar, ikinci gezintide biraz daha ilginç gelecektir. Bunu tekrarladıkça, bazı taş ya da kayaların diğerlerinden farklı olduğunu göreceksiniz. Sanki bir şeyler anlatıyor gibi durduğunu düşüneceksiniz. Unutmayın, size doğal gelen kayaların birçoğu aslında işarettir. Üzerinde işaret yoktur, bizzat kendisi işarettir. Özellikle bilge taş, kara taş, beyaz taş, sunak taşı, saplama kayalar, dikili taşlar, bunların hepsi çok önemli taşlardır. Coğrafi gezintide bu taşlara mutlaka rast geleceksiniz. İşaretli kayayı, tam olarak temizlemeden çözüm sağlıklı olmayabilir. Çevredeki çalılardan süpürge yapın. İşaretli kayayı tertemiz yapın. İşarete bakın, işareti okşayın ve en önemlisi işareti ıslatın. Birçok işaret ıslatılmadan çok anlam içermez. İşareti mutlaka ıslatın, hemen akıbetinde gölge yapın. Özellikle yaz aylarında bu çok önemlidir. İşareti ıslatıp kurumadan önce gölge yaparsanız gördüklerinize kendiniz bile inanmayacaksınız. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben, Usta Defineci.